Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 1-1,5 yaş aralığındaki erkek bebekler için bir hırka çalışması. Ben hırkayı erkek bebekler için hazırladım. Ama sizler kız bebekler için de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygun renkler kullanmak ve ilikleri sağ ön bedene açmak olacak. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Zil butonunu aktifleştirirseniz yayınlanan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gelelim ayrıntılara. Ölçülerini vererek ayrıntılara başlıyorum. Hırkanın boyu omuzdan etek ucuna kadar 32 santimetre. Kol altından genişliği ise yaklaşık 29 santimetre. Kol evine kadar olan yükseklik 19 santimetre. Kol evi yüksekliği 12 santimetre. Omuz genişliği 9 santimetre. Kol genişliği 11 santimetre. Koltuk altına kadar kol boyu yaklaşık olarak 21 santimetre. Bilek genişliği ise 7 santimetre. Bitmiş kol uzunluğu ise yaklaşık 23 santimetre. Hafif düşük kol olarak çalışıldı. Hırkamızın arkadan görüntüsü de bu şekilde. Düz, şık, sade bir model arkadaşlar. Hırkayı örmeye arka bedenden başlıyoruz. İtalyan ilmek alma tekniği uyguladım. Sizler istediğiniz ilmek alma yöntemini uygulayabilirsiniz. Ön ve arka bedenleri ördükten sonra omuzlardaki ilmekleri kapatmıyorum. En sonunda örerek birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ön bedenleri örerken lastik bandı uzatıyorum her iki bedende de. Daha sonra burada dikip arka yaka açıklığına dikiyorum. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra haroşa ilmeklerin bulunduğu bölümlere koyu mavi renkle küçük bir nakış çalışıyorum. Düğmelerini dikiyorum ve hırkamız hazır hale geliyor. Gelelim malzemelere. 100 gramı 250 metre olan anti-peeling bebe yünü kullandım. 1,5 yumak yeterli. Ayrıca nakış işlemleri için de ince bir pamuk iplik kullandım. Çok az gerekli. İstediğiniz renk ve istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Sadece ince olmasına dikkat edin. Lastik bölümlerini 3,5 numara ve ana gövdeyi 4 numaralı şişlerle ördüm. Ben yuvarlak şiş kullandım. Sizler diğer şişlerle de örebilirsiniz. Ayrıca diğer işlemler için birkaç ayraç, bir yün iğnesi, ilmek tutucu, makas, bir yün tığı ve 5 düğmeye ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Hırkayı örmeye arka bedenden başlıyorum. İtalyan ilmek alma tekniğiyle ilmek alacağım. Bir miktar ip ayırdım. İpi biraz fazla ayırdım. Kalan ipi dikişte kullanacağım. Ayırmış olduğum ipi işaret ve baş parmağımın üzerinden geçiriyorum. Yumaktan gelen iple birlikte avucumun içinde birleştirip şu şekilde bir üçgen oluşturdum. 3,5 numara şişle ilmek almaya başlıyorum. İpin altından şişi geçiriyorum. Saat yönünün tersine çevirerek ilk ilmeği alıyorum. Bundan sonra düz ve ters ilmek şeklinde ilmekleri alacağım. Baş parmağımdaki ipin altından şişi geçiriyorum. Aradan çıkıp işaret parmağımdaki ipi alarak bir ilmek alıyorum. Bu almış olduğum ilmek düz ilmek. Daha sonra işaret parmağımdaki ipi ve diğer ipi geçerek şu şekilde aradan dönüyorum. Bir ilmek daha aldım. Bu da ters ilmek. Gördüğünüz gibi ön tarafta ipi yürütüyoruz. Tekrar düz ilmek alıyorum. Ters ilmek. İlmekleri de
parmağımla şu şekilde tutuyorum dönmemesi için. Düz ilmek alıyorum. Ters ilmek alırken her iki ipi de geçip daha sonra aradan çıkıyorum. Bu şekilde toplam 71 ilmek alalım. ...70 ilmek aldım. 71. ilmeği normal ilmek alma yöntemiyle alıyorum şu şekilde. İlmekler dönmesin diye. Dönüyorum ve örmeye başlıyorum. 3 sıra öreceğim. Bu 3 sırada ters ilmekleri örmeden alacağım. Sadece düz ilmekleri öreceğim. İçi boş bir kanal öreceğiz. İlk kenar ilmek olacak. İpimi önde, kenar ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek. Ters ilmeği de örmeden kaydırıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmek var. Sırada ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmek, ip önden devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu ilmekler ters ilmekler. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. Son ilmek kenar ilmek ters örülecek. Kenar ilmekten önceki ters ilmeği de örmeden alıyorum. Kenar ilmeği ters örüyorum. Birinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Sıradaki düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örüp ikinci sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada da aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Başlangıç ipimiz sol kenarda. Şimdi birebir lastik örmeye geçiyorum. İlk 3 sırada düz ilmekleri ördüm. Ters ilmekleri örmeden aldım. Bundan sonra hem düz hem de ters ilmekleri öreceğim. 8 sırada birebir lastik çalışacağız. İlk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği de ters ilmeği de örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son kenar ilmeği ters örerek birebir lastik sırasının birinci sırasını tamamladım. İkinci sıra için dönüyorum. Ters taraftayım. Yine kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bütün ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek devam ediyorum. Birebir lastik sırası olarak toplam 8 sıra örelim. Toplam 8 sıra birebir lastik ördüm. Lastik örgüyü tamamladım. Lastik örgümüzün uzunluğu yaklaşık olarak 3 santimetre. Şimdi 4 numaralı şişe geçerek düz örgüye başlıyorum. İlk kenar ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Son kenar ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum.
Sıra sonuna geldim. Son kenar ilmeği ters örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Başlangıç ipimiz sol kenarda. Şimdi arka taraftan ters örmeye devam ediyorum. İlk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Son kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek devam edeceğiz. Lastik örgünün üzerine toplam 50 sıra ördükten sonra kol evinde ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Lastik örgüden itibaren toplam 50 sıra ördüm. Lastik örgü başlangıcından son örmüş olduğum sıraya kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 19 santimetre. Şimdi kol evi için ilmek eksiltmeye başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar düz örgüye devam ediyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. Bu 5 ilmekten ilk üçünün önce yönlerini değiştiriyorum. İlk ikisini tekrar sol şişe alıyorum. Arka kanatlarını alarak düz örüp ikisini birlikte eksilttikten sonra sağ şişimde kalan ilmeği de bu eksilttiğim ilmeklerin üzerinden geçirip 2 ilmek de sol kenardan eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. İlmek eksilttikten sonra bir sıra ördüm. Şimdi 2 sıra daha öreceğim ilmek eksiltmeden. Dördüncü sırayı örerken tekrar ilmek eksilteceğiz. 2 sıra daha örelim. İlk ilmek eksilttiğim sıranın üzerine 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi dördüncü sırada ikişer ilmek daha eksilteceğim. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği yine birlikte örerek 2 ilmek daha eksiltiyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. İlk ikisinin arka kanatlarını alarak birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Sağ şişimde kalan son ilmeği de eksilttiğim ilmeklerin üzerinden geçirdim. Toplam 2 ilmek eksilttim. Kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi 3 sıra daha örelim. Son kez kol kenarlarında eksiltme yapacağız. 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi son kez ilmek eksilteceğim. Üçüncü kez eksiltme yapıyorum. Bu eksiltmemle sağ kol kenarında 6 ilmek eksiltmiş olacağım. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği birlikte alarak 2 ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sol çeşimde 5 ilmek kaldı. Yine ilk 3 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İlk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Son ilmeği de eksilttiğim ilmeklerin üzerinden geçirdim. Toplam 2 ilmek daha eksilttim.
kenar ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Kol evindeki eksiltmeleri tamamladım. 6 ilmek sağ taraftan, 6 ilmek de sol taraftan ilmek eksilttim. Şimdi düz örgüye devam edeceğiz. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Kol oyuntusu için ilk ilmek eksilttiğim sıradan itibaren toplam 32 sıra ördüm. Şimdi yaka ilmeklerini eksiltmeye başlayacağım. Şişimde toplam 59 ilmek var. Bu 59 ilmeğin 21 ilmeğini sağ omuz için, 21 ilmeğini de sol omuz için ayırdım. İki ayraç arasında da 17 ilmek bulunuyor. İlk olarak bu 17 ilmeği eksilterek yaka ilmeklerini eksiltmeye başlayacağım. Ayraca kadar olan ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan önceki son ilmeğin hem ön hem de arka kanadını örüyorum. Bir ilmek fazladan eklemiş oldum. Burada delik oluşmaması için bu işlemi yaptım. Ayraçtan sonra bir ilmek örüyorum. Eklemiş olduğum ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Toplam 17 ilmek eksilteceğim. ...17 ilmek eksilttim. Sağ şişimde kalan ilmeği de sol omuz ilmeklerinden birini örerek kesiyorum. Şişimde bu ilmekle birlikte toplam 21 ilmek kaldı. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüp tekrar yaka kenarına dönüyorum. Yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden sağ şişime geçirip dönüyorum. Bu örmeden almış olduğum ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek de ördükten sonra eksiltiyorum. Yaka kenarında 2 ilmek eksilttim. Şimdi yine sıra sonuna kadar örüp dönüşte bir ilmek örmeden bırakacağım. Devam edelim. Yaka kenarına geldim. Yine son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek daha eksilteceğim. Topluca ilmek eksilttikten sonra bu eksilteceğim ilmekle 3 ilmek daha eksiltmiş olacağız. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçirdim. Bir ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. Sol omuzun örme işlemini tamamladım. İlmeklerimi örerek dikeceğim için kapatmayacağım. Geçici olarak kapatacağım. Farklı renkte bir ip alıyorum. Zincir çekerek geçici olarak ilmekleri kapatacağım. Önce birkaç zincir çekiyorum. Daha sonra şişimde kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeği bu ip yardımıyla geçici olarak kapatıyorum. Bir ilmek alıp zincir çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatıyorum. Bir ilmek tutucuya da alıp bekletebilirsiniz ilmekleri. İstediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Birkaç zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. İlmekleri geçici olarak kapattım. Ön bedenleri ördükten sonra ön ve arka bedeni birlikte örerek bütün ilmekleri kapatacağım. Şimdi sıra geldi bu omuzu örmeye. Burada da yine ipimi kesiyorum. Bir miktar ip bırakıyorum. Omuzu örmeye yetecek kadar. İpimi alıyorum. Ters taraftan ekleyerek örmeye başlıyorum.
Son ilmeği örüp dönüyorum. Ön taraftan sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Şişimde 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmekten ikincisini birinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmekte örmüş olduğum ilmeklerden alıp yine bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Toplam 2 ilmek eksilttim. Dönüyorum. Sıra sonuna kadar örüp yaka kenarına gelelim. Şişimde bir ilmek kaldı. Örmüş olduğum ilmeklerden bir tane sol şişe aktarıyorum. Bu ilmeği aktarmış olduğum ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltip dönüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Bu tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek kaldı. Sağ omuzda ipi sağ tarafta bırakıyorum. Yine bu bölümü örmeye yetecek kadar ip ayırıp ipi kesiyorum. İlmekleri geçici olarak kapatacağım. Şu şekilde bir ilmek tutucuya da alıp bekletebilirsiniz. Ben rahat çalışmak için geçici olarak kapatmayı tercih ediyorum. Sizler istediğiniz şekilde ilmekleri bekletebilirsiniz veya ilmekleri kesip dikerek de birleştirebilirsiniz. Tercih sizin. İlmekleri kapatalım. Arka bedenin örme işlemini tamamladım. İlk ilmek eksilttiğim sıraya bir ayraç yerleştirdim. Buradaki mesafeyi ölçüyorum. Kol evinin uzunluğu yaklaşık olarak 12,5 santimetre kadar. Şimdi sol ön bedeni örmeye geçiyoruz. 39 ilmek alarak sol ön bedeni örmeye başlıyorum. 3,5 numara şişimle ilk ilmeği şu şekilde alıyorum. İtalyan ilmek alma tekniğiyle toplam 39 ilmek alalım. Toplam 38 ilmek aldım. 39. ilmeği de normal yöntemle alıyorum. Aynen arka bedende ördüğümüz gibi ters ilmekleri örmeden düz ilmekleri örerek 3 sıra örelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ters ilmeği de örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde 3 sıra örelim. İlmek aldıktan sonra ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri örerek 3 sıra ördüm. Burası örgümüzün ön tarafı. Başlangıç ipi sol kenarda. Burası ilik patı olacak. Şimdi birebir lastik örmeye başlıyoruz. Hem düz hem de ters ilmekleri öreceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar devam edelim. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Artık ters ilmekleri de örmeye başlıyorum. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek kenar ilmek olarak devam edecek. Ön yüzde kenar ilmekleri örerken ilk ilmeği ipim arkada örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüyorum. Bu 2 ilmek bu şekilde örülecek ön tarafta. Arka tarafta ise ilk ilmeği örmeden sağ şişime kaydıracağım. Şu şekilde.
İkinci ilmeği ters öreceğim. Arka tarafta da bu şekilde örülecek. Daha sonra birebir lastik örmeye devam ediyorum. İkinci lastik sırasını çalışıyorum. 2 sıra daha örelim. İlik açacağız. Birebir lastik örgüye geçtikten itibaren 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şimdi 5. sırayı örerken kenar patında ilk iliği açacağım. Kenar patı ilmeklerini de bir ayraçla ayırdım. Ayracın sol tarafında 2, 4, 6, 7 ilmek var. Burası kenar patı. Şimdi ayraca kadar örmeye devam edelim. Kenar patına kadar ördüm. Ayraçtan sonra 2 ilmek daha örüyorum. İpi ön tarafa getirip bir ilmek ekliyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. İlk iliği açtım. Bir ilmek ters ördükten sonra kenar ilmeklerden ilkini örmeden alıyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüp sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Arka tarafta ilk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüyorum. Daha sonra birebir lastik örmeye devam ediyorum. İlik için eklemiş olduğum ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. 6 sıra birebir lastik oldu. 2 sıra daha lastik çalışalım. Düz örgüye geçince tekrar birlikte olacağız. Sol ön bedende lastik örgüyü tamamladım. Şimdi 4 numaralı şişimle düz örgüye geçiş yapacağım. 15 ilmekten sonra 2 ilmek ayırdım. Yine 11 ilmekten sonra da 2 ilmek ayırdım. Bu ayraçlar arasındaki ikişer ilmeği haroşa öreceğim. Haroşa örgüyü hem ön yüzde hem de arka yüzde düz olarak öreceğim. Bu ayraçtan sonraki 2 ilmeği de düz örüyorum. Burası zaten kenar patı. Şimdi 4 numaralı şişi alarak örmeye başlıyorum. Haroşa örgüyü düz ördüğüm için kenar patına kadar olan bütün ilmekleri düz örüyorum. Kenar patına kadar ördüm. Şimdi kenar patı ilmeklerini birebir lastik örüyorum. Son 2 ilmekten ilkini örmeden alıyorum. İkinciyi ters örerek sırayı tamamlıyorum. Arka tarafa geçiyorum. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Bu ayraca kadar birebir lastik örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği ters örüyorum. Bu 2 ilmeği haroşa örüyorum. Ayraçtan sonraki 11 ilmeği bu ayraca kadar ters örüyorum. Ayraçlar arasındaki 2 ilmeği de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ön taraftayız. Yine bütün ilmekleri düz örerek bu ayraca kadar gelelim.
Kenar patına geldim. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği de ters örüp sırayı tamamlayıp dönüyorum. İlk ilmeği kaydırdıktan sonra ikinci ilmeği ters örüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Artık ayraçları çıkartıyorum. Yerleri belli oldu. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Bu ayraca kadar 11 ilmek ters örüyorum. İki ilmek haroşa örüyorum. On beş ilmek ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Bu bölümdeki haroşa diş sayısı 15 diş olunca, yani düz örgüye geçtiğimiz sıradan itibaren 30 sıra olunca bu ilmekleri de düz örmeye başlayacağız. Kenar patının yanındaki haroşa ilmekleri örgü boyunca haroşa örmeye devam edeceğiz. 2 düz ilmekten sonra kenar patı ilmeklerini öreceğiz. Yine burada ilk iliğin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. 6 sıra daha ördükten sonra aynı şekilde ikinci iliği açacağız. Yani iki ilik arasında 13 sıra ördükten sonra 14. sırada ilik açacağız. Kol ilmeklerini eksiltmeye başladığımızda tekrar birlikte olacağız. Lastik örgüden itibaren 50 sıra ördüm. Şimdi sağ taraftan kol ilmeklerini eksiltmeye başlayacağım. Uzunluk olarak da yaklaşık 19 santimetre. Bu bölümdeki haroşa diş sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diş oldu. Yani 30 sıra haroşa ördükten sonra düz örgüye geçtim. Yaka kenarındaki haroşa ilmekleri örmeyi sürdürüyorum. 1, 2, 3, 4 ilik açtım. 5. iliği de 2 sıra ördükten sonra açacağım. Son ilik. Şimdi sağ taraftan kol ilmeklerini eksiltmeye başlıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksiltiyorum. Kol kenarındaki ilk eksiltmeyi yaptım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri görüldüğü şekliyle örüp tekrar kol kenarına gelelim. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Burada son açmış olduğum iliğin üzerinde 13 sıra oldu. Şimdi bu sırayı örerken 5. ve son iliği açacağım. İlmek eksiltmeden devam ediyorum. Kenar patına kadar örüyorum. Kenar patına geldim. Bir ters, bir düz ilmek ördükten sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek ekliyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. 5. ve son iliği açtım. Kalan ilmekleri de örüyorum. Dönüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. İlk ilmek eksilttiğim sıranın üzerine 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sırada 2 ilmek daha eksilteceğim. 1 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek daha eksilttim. Devam ediyorum. Şimdi yaka kenarında da ilmek eksilteceğim. Haroşa ilmeklerden önce 5 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Haroşa ilmeklerden önce 5 düz ilmeğim kaldı. Yaka kenarındaki ilk eksiltmede 2 ilmek eksilteceğiz. Daha sonraki eksiltmelerde birer ilmek devam edeceğiz. Her 4 sırada bir kez yaka kenarında ilmek eksilteceğiz. Sıradaki 3 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. İlk ikisinin arka kanadını alarak birlikte düz örüp bir ilmek eksilttim. Şişimdeki son ilmeği de bu ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. Toplam 2 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Şimdi 2 sıra daha öreceğim ve hem kol kenarından hem de yaka kenarından ilmek eksilteceğim. 2 sıra daha örelim. İki sıra ördüm. Son eksilttiğim sıranın üzerinde 1, 2, 3 sıra oldu. Şimdi 4. sırayı örerken kol kenarında ve yaka kenarında ilmek eksilteceğim. Kol kenarındaki son ilmek eksiltmemiz. Önce kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksilttim. Kol kenarındaki eksiltmeler tamamlandı. 13 ilmek örüyorum. Haroşa ilmeklerden önce 4 düz ilmeğim kaldı. Yaka kenarında bundan sonra her 4 sırada birer ilmek eksilterek devam edeceğiz. Sıradaki 2 ilmeğin önce yönünü değiştiriyorum. Arka kanatlarını alarak birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Yaka kenarındaki ikinci eksiltmeyi yaptım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Kol kenarında 3 defa ikişer ilmek eksilttim. Toplam 6 ilmek eksildi. Artık kol kenarında ilmek eksiltmeyeceğiz. Yaka kenarında ise 2 kez eksiltme yaptım. 5 kez daha eksiltme yapacağız. Her 4. sırada bir eksiltme yaparak eksiltmeleri sürdüreceğiz. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Son eksiltmeyi yaparken tekrar birlikte olacağız. Sol ön bedenin örme işlemini tamamladım. Yaka kenarında yaptığım son eksiltmenin üzerine 10 sıra ördüm. Kol kenarındaki sıra sayısı ise ilk eksiltmeden itibaren 38 sıra oldu. Şimdi bu ilmekleri geçici olarak kapatacağım. Yaka bandını örmeyi sürdüreceğim. Arka yaka kenarı için 19 sıralık bir lastik bant öreceğiz. Örmeye geçmeden önce burada bir ilmek artıracağım kenar ilmek olarak. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bir ilmek ekliyorum. Alt sıranın ipini sol şişimle arka taraftan batarak kaldırıyorum. İlmeğin ön kanadını çapraz düz örüyorum. Bu ilmek kenar ilmek olacak. Sıra sonuna kadar kenar patı ilmeklerini örmeyi sürdürüyorum.
Bu iki kenar ilmek örgü boyunca aynı şekilde örülmeye devam edecek. Dönüyorum. Ayrıca kadar örüyorum. Kenar ilmeği ters örüyorum. Sağ şişimde omuz ilmekleri toplam 18 ilmek. Bu ilmekleri şimdi geçici olarak kapatıyorum. İlmekleri kapattım. Şimdi kaldığımız yerden lastik bandı örmeyi sürdürüyorum. 2 sıra ördüm. 17 sıra daha örelim. Tekrar birlikte olacağız. ...19 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi ilmekleri bir ilmek tutucuya geçirerek beklemeye alıyorum. Diğer ön bedeni ördükten sonra birleştireceğim. İpi kesiyorum. Sıra geldi sağ ön bedeni örmeye. İtalyan ilmek alma tekniğiyle toplam 39 ilmek alacağım. Ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri örerek 3 sıra öreceğim. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedeni örmeye başladım. 39 ilmek aldım. Ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri örerek 3 sıra ördüm. Şimdi ön taraftayım. Başlangıç ipim sol kenarda. İpi biraz fazla tuttum. Dikiş için kullanacağım. Şimdi kenar patını örmeye başlıyorum. İlk iki ilmeği kenar ilmek olarak kullanacağım. Birinci ilmeğin sol tarafından batıp ilmeği kaydırıyorum. İpim arkada. İkinci ilmeği de sağ tarafından batarak örmeden sağ şişime alıyorum. Ön tarafta ilmekleri bu şekilde alacağız. Daha sonra ters ilmekleri de düz ilmekleri de örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Arka taraftayım. Birebir lastiğin ikinci sırasını örüyorum. Bütün ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek son iki ilmeğe kadar gelelim. Sol şişimde 2 kenar ilmek kaldı. İpimi ön tarafa alıyorum. Ön yüzde örmeden aldığım bu 2 ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Bu şekilde örülecek kenar ilmekler. Dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yine örmeden ilmekleri alacağım. Birebir lastik örgüyü sürdüreceğim. Arka tarafta da bu 2 kenar ilmeği ters öreceğim. Bu şekilde 6 sıra daha birebir lastik örelim. Sağ ön bedende lastik örgüyü tamamladım. Haroşa ilmeklerin yerlerini ve kenar patının yerini işaretledim. Şimdi 4 numaralı şişimizle düz örgüye geçiyoruz. Aynen sol ön beden gibi çalışacağız. Simetrisini çalışacağız yani. Kenar ilmekleri örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters ilmek örüyorum kenar patı için. Daha sonra 2 düz ilmek örüyorum.
Haroşa ilmekleri de ön yüzde düz ördüğümüz için sıra sonuna kadar bütün ilmekler düz örülecek. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Son kenar ilmeği ters örüp sırayı tamamlıyorum. Arka tarafta bu ayraçlar arasındaki ilmekleri haroşa öreceğim. Diğer ilmekleri ters öreceğim. Bu ayraçtan sonra da kenar patı ilmeklerini öreceğim. Devam ediyorum. Ayraçlara kadar örüyorum. Ayraçlara geldim. 2 ilmek haroşa örüyorum. Bu ayraca kadar 11 ilmek ters devam ediyorum. Ayraçlar arasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Bu ayraçtan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Kenar patı ilmeklerini örüyorum. İki kenar ilmeği ters örüp sırayı tamamlıyorum. Sağ ön bedende kurulumu tamamladım. Aynen sol ön bedende olduğu gibi öreceğiz. Simetrik olarak çalışacağız. Bu ayraca kadar kenar patı için 7 ilmek ayırdım. 2 düz ilmekten sonra 2 haroşa ilmek, 11 ilmek düz ilmek, 2 haroşa ve 15 ilmek düz ilmek. Örmeyi bu şekilde sürdüreceğiz. Lastik örgünün üzerine 50 sıra olunca aynen diğer ön bedende yaptığımız gibi kol kenarından ilmek eksiltmeye başlayacağız. Bu bölümde 30 sıra haroşa ördükten sonra düz örgüye geçeceğiz. Kol ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedende lastik örgü üzerine 50 sıra ördüm. Bu bölümdeki haroşa ilmekleri de 30 sıra haroşa ördükten sonra düz örmeye başladım. Şimdi örmeye başlayacağım. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Kol ilmeklerini eksiltmeye başlıyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İlk 2 ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. 3. ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Toplam 2 ilmek eksilttim. 1 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi 3 sıra örelim. 4. sırayı örerken hem yaka kenarında hem de kol kenarında ilmek eksilteceğiz. Kol kenarında ilmek eksilttikten sonra 1 2 3 sıra ördüm. Şimdi yaka kenarından ilmek eksiltmeye başlıyorum. Devamında da kol kenarında ikinci eksiltmeyi yapacağım. Kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Kenar bandını örmeye devam ediyorum. Haroşa ilmeklerden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi 3 ilmeği birlikte örerek yaka kenarındaki ilk eksiltmeyi yapıyorum. İlk eksiltmede 2 ilmek birden eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İlk ikisinin arka kanatlarını birlikte düz örüyorum. 3. ilmeği de üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek daha eksilttim. 1 ilmek düz örüp kenar ilmeği de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. 3 sıra örelim.
Dördüncü sırayı örerken tekrar ilmek eksilteceğiz. 3 sıra ördüm. Şimdi yaka kenarında ikinci eksiltmeyi yapacağım. Kol kenarında da son ilmek eksiltmemiz olacak. Artık yaka kenarında birer ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Kenar patını örüyorum. Haroşa ilmeklerden sonra 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Üçüncüyü de üzerinden geçiriyorum. Kol kenarındaki üçüncü ve son eksiltmeyi yaptım. Artık ilmek eksiltmeyeceğiz. Sırayı tamamlıyorum. Bundan sonra sadece yaka kenarında ilmek eksiltmeye devam edeceğiz. Her 4 sırada bir kez birer ilmek eksilteceğiz. 2 kez eksilttik. 5 kez daha bu şekilde ilmek eksiltip devam edeceğiz. Aynen diğer ön bedende olduğu gibi bu bölüme gelince tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedenin örme işlemini tamamladım. Yaka kenarında toplam 7 kez eksiltme yaptım. Son eksiltmenin üzerine de 10 sıra ördüm. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi dönüyorum. Ayraca kadar olan 18 ilmeği öreceğim. İlmek tutucuda bırakacağım ilmekleri. Daha sonra lastik bandı örmeyi sürdüreceğim. Arka yaka kenarı için kenar patı öreceğiz. Devam ediyorum. Ayraca kadar devam edelim. Haroşa ilmeklerini ördüm. 2 ters ilmek örüyorum. Ayrıca geldim. Burada alt sıranın ilmeğini önden batarak kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını örerek bir ilmek ekliyorum. Bu kenar ilmek olacak. Devam ediyorum. Lastik bandı örüyorum. Kenar ilmeklerini ters örüp dönüyorum. Eklemiş olduğum ilmeğe kadar birebir lastik örüyorum. Eklemiş olduğum ilmeğe geldim. Bu ilmeği de ters örüyorum. Kenar ilmek olacak. Dönüyorum. 2 sıra ördüm. 17 sıra daha örelim. Aynen burada olduğu gibi. Daha sonra bu kenar patını birleştirirken birlikte olacağız. Videonun daha fazla uzamaması için burada videoyu sonlandıracağım. Bundan sonraki işlemleri ikinci videoda anlatacağım. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.